Merhaba arkadaşlar, bugünkü vakamız kayıp bir çocuğun esrarengiz şekilde ortadan kayboluşu. Güzel bir yaz gününde eğlenceli bir aile gezisi olarak başlayan şey, çok geçmeden korkunç bir hal alacaktı. Ne yazık ki bu ailenin anlatılamaz trajediyle karşı karşıya kalacağı son sefer olmayacak. Nile'ye ne oldu? Gelin bu esrarengiz olaya yakından bakalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Nilen Kay Briscoe, 18 Eylül 1978'de Bill ve Nancy Briscoe'nun çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısa bir süre sonra boşanacaklardı ve Nilen, Nanci'nin yeni kocası Kim Marshall tarafından evlat edinilecek ve böylece adı Nilen Kay Marshall olacaktı. Nilen, ebeveynleri ve iki kardeşi, ağabeyi Nathan ve küçük kız kardeşi Noreen ile birlikte büyüdü. Alhambra, Montana'ya yerleştiler ve her açıdan mutlu bir Amerikalı Mormon ailesiydiler. 25 Haziran 1983 Cumartesi günü Marshall ailesi, Elkhorn Dağları'ndaki piknik alanında amatör radyo operatörünün etkinliğine katıldı. Etkinliğin sponsorluğunu Kim Marshall'ın da üyesi olduğu Capital City Radyo Kulübü üstlendi. Sıcak bir yaz günüydü ve Nilen bir grup çocukla birlikte piknik alanının yakınındaki sığ bir dere kenarında kurbağa yakalama oyunu oynuyordu. Saat 16 civarında Nilen, yalın ayak, sarı bir tişört ve şort giyerek, görünüşe göre göz açıp kapayıncaya kadar bölgeden kayboldu. Peki ona gerçekte ne oldu? Nile'nin kaybolduğu anlaşılınca büyük bir arama başlatıldı. Yüzlerce gönüllünün katılımıyla çok yoğun bir etkinlik oldu. Kunduz barajlarını, gölleri ve dereleri köpeklerin, helikopterlerin yanı sıra ısı algılamayı kullanan kızılötesi sensörler içeren havadan aramalar kullanarak aradılar. Elkhorn Dağları çok engebeli bir arazidir ve arama çalışmaları yoğun bitki örtüsü ve şiddetli fırtınalar nedeniyle sekteye uğramıştır. Hatta Lewis and Clark ilçesi arama koordinatörü Ralph DeJohnson bir gazete makalesinde şu sözleri aktarıldı. Bölgedeki çalılar o kadar sıktı ki arama yapanlar çocuğun yanından geçip onu görmeyebilirdi. Bazen küçük, korkmuş çocukların kıvrılıp saklandıklarını ve arayanların çağrılarına cevap vermediklerini söylüyor. Ne yazık ki tam kapsamlı arama 10 gün sonra durduruldu çünkü Şerif Tom Day'ına göre, ülke çapındaki tıbbi yetkililerle görüştükten sonra aramanın durdurulmasına karar verildi. Şiddetli yağışlar ve düşük sıcaklıklar insanların hayatta kalmasını neredeyse imkansız hale getirir. Nile'nin kaybolduğu sıralarda piknik alanının yakınında eşofmanlı garip bir adamın görülmesi ihtimaline büyük önem verilmişti. Nile'nin kaybolduğu dönemdeki makalelerde ondan pek bahsedilmemesine şaşırdım. Hatta ortadan kaybolmadan sonraki günlerde gazetede şu haber yer aldı. Yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, bölgenin çok izole olması ve tatbikata katılanların çoğunlukla ailenin yakın arkadaşları olması nedeniyle herhangi bir çocuk kaçırma olasılığının dışlandığını söyledi. Sadece 5 gün sonra 2 küçük çocuk öne çıktı ve bölgenin yakınında tanımadıkları eşofmanlı bir adam gördüklerini söylediler. Ancak bu bilinmeyen adamın yetişkinler tarafından görüldüğüne dair herhangi bir bilgi bulamadım. Bazı çocuklar Nile'nin bu adamla oyun oynadığını ve adamın onu bu şekilde gruptan uzaklaştırabildiğini söyledi. Ancak bir gazete haberinde, Nile'nin çocukluk döneminde yaşanan bir kavgadan sonra gruptan kaçtığı yazıyordu. Eski bir gazete makalesinde bulunan kaybolma olayı, Nile'nin kaybolduğu sırada 13 yaşında bir kız tarafından izlendiği yönündeydi. Kısa süreliğine kamp alanına koşarken Nile'ne belirli bir noktada beklemesini söyledi. Doğa nedenleri yüzünden büyük çaplı aramanın iptal edilmesine rağmen Nancy ve Kim Marshall halen çaresizce çocuklarını arıyorlardı. Onu bulmak adına kamuoyuna seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Polisin desteğinin azalması sonucu, kısa süre içinde, köpekleri insan kokusunu arama konusunda eğiterek, Big Sky Rescue Dogs adında kar amacı gütmeyen bir arama köpeği şirketi bile kurdular. Bu özel eğitimli köpek türü, Nilen kaybolduktan hemen sonra alındı. Bunun, kızlarını bulmaya yardımcı olmak için çok değerli bir araç olacağını düşündüler.
Nili'nin kaybolmasından 9 ay sonra Marsallılar, Nilen ortadan kaybolduğunda yakınında bulunan 7 kişiyi hipnotize etmesi için Dr. John Watkins'i de görevlendirecekti. Nili'nin ortadan kaybolmasından 4 ay sonra, Adam Walsh'un kaçırılması ve öldürülmesini anlatan filmi ulusal televizyonda yayınlandı. Filmin ardından ekranda kayıp çocuklardan oluşan 55 fotoğraf gösterildi. Nili'nin fotoğrafı da onlardan biriydi. Onunla ilgili önemli bir ipucu alınmadı ancak Children of America, birisinin onu görmüş olması umuduyla Nili'nin posterlerini basıp dağıttı. Ayrıca market çuvalları, süt kartonları ve reklam panolarında da yer aldı. Daha sonra 1985'in sonlarında, Nilen'i kaçırdığını iddia eden biri tarafından telefon çağrıları ve mektuplar alındı. Kayıp ve istismara uğrayan çocuklar ulusal merkeziyle temasa geçildi. Madison, Wisconsin'deki bir telefon kulübesine yaptığı telefon görüşmelerinin izini sürebildiler. Ancak aramalar takip edildikten sonra durduruldu. Son telefon görüşmesinin Mayıs 1986'da yapıldığı ve son mektubunda kısa bir süre sonra postaya verildiği bildirildi. Mektupların kamuoyuna açıklanmayan bilgiler içerdiği belirtildi ancak bu bilgilerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu bilginin ne olabileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yazar muhtemelen yıllar önce anne babasını ve 9 yaşındaki kız kardeşini bir araba kazasında kaybettiğini söyleyerek kimliğine dair bir ipucu vermiş olabilirdi. Başlangıçta basında bu mektuptan pek bahsedilmemiş gibi görünüyordu. Belki de kolluk kuvvetleri daha fazla araştırılıncaya kadar mektubun göz önünde olmasını istemiyordu. Çözülmemiş gizemler, Nili'nin ortadan kaybolması ile ilgili bir bölüm çekti ve Kasım 1991'de yayınlandı. Mektuplardan ve telefon görüşmelerinden bahsettiler ve ardından bu olası gelişmeye kamuoyunda çok daha fazla ilgi gösterildi. Yayın sonucunda bazı olumlu şeyler ortaya çıktı. Ancak Nili'nin yerinin ne yazık ki bulunması bunlardan biri olmayacaktı. Britanya Kolumbiyası'ndaki bir öğretmen, öğrencilerinden birinin Nilen Kaymarshall olduğunu düşünüyordu. Öğrencinin babasının sürekli şüpheci davranması üzerine öğrenci benzerlik olduğunu düşünerek yetkilileri aradı. Nilen değil, 8 yıl önce babası tarafından kaçırılan başka bir kayıp çocuk olan Monica Bonilla olduğu ortaya çıktı. Monica kısa süre sonra annesiyle yeniden bir araya geldi. Jefferson County Şerif Yardımcısı Tim Campbell, çözülmemiş gizemler vakayı her yeniden yayınladığında üzerinde çalışabileceği birkaç yeni ipucu aldığını belirtti. Hatta ihbarların ülke genelinde kayıp 3 çocuğun daha aileleriyle yeniden bir araya gelmesine yol açtığını söyledi. Nili'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili bahsedeceğim birkaç olası ipucu daha vardı ama ne yazık ki onlardan hiçbir şey çıkmadı. Öncelikle Richard James Wilson'dan bahsedeceğiz. Kendisi, akıl hastalığı geçmişi olan Helena sakiniydi. Ağustos 1991'de Nilen Kaymarshall'ı ve başka bir kadını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Hikayesini hiçbir zaman doğrulayamadılar ve Nili'nin kalıntılarını gömdüğünü iddia ettiği bir arama bile yapıldı ancak hiçbir sonuç çıkmadı. Dengesiz zihinsel geçmişi nedeniyle bunun yalan bir itiraf olduğu düşünülüyordu. Ayrıca Kim ve Nancy Marshall'la yapılan bir röportajda olası bir ipucundan kısa ve biraz da şifreli bir şekilde bahsedilmişti. Onlara şüphelinin bulunduğu bir yerde Nili'ne çok benzeyen bir kızın resminin diğer resimlerle birlikte bulunduğu söylendi. Kız dövülmüş gibiydi. Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi bunun kesin olarak Nilen olduğunu söylemedi, ancak listelerindeki binlerce çocuğun kızlarına herkesten çok benzediğini söyledi. Marshall'lar çocuklarını aramaya devam etti. Nili'nin ilerleyen yaşlarda bir taslağını yapmak istediler, ancak kızlarının tüm fotoğrafları FBI laboratuvarında çıkan bir yangın sırasında yandı. Başka bir rapor, Nili'nin ortadan kaybolmasından birkaç yıl sonra amcasının, başka bir eyalette çocuk kaçırma suçundan aranan bir çiftin robot resmini fark etti. Robot resmindeki yüzlerin, Nilen'i aramanın ilk gününde olay yerinde gördüğünü hatırladığı bir çifte çok benzediğini söyledi. Ne yazık ki, davayla ilgili hiçbir ipucu veya gelişme olmadan yıllar geçecek ve Nili'nin ortadan kayboluşunun 12. yıl dönümünden hemen sonra, bu aileye inanılmayacak kadar korkunç şeyler yeniden olacaktı.
Kim Marshall iş için Japonya'ya gönderildi. Marshall ve ailesi birkaç yıldır Japonya'da yaşıyordu. Daha sonra Meksika'ya transfer edilecekti. Kim ve çocukları taşınmak için Japonya'da kaldılar, Nancy Marshall ise ailesi için yeni taşınacakları eve bakmak üzere Meksika'ya uçtu. Kim, bir telefon aldığında Tokyo havaalanında ülkeyi terk edip karısının yanına gitmeye hazırdı. Nancy Marshall ölmüştü. Önceki gece arkadaşlarıyla buluştu ve moralinin iyi olduğu bildirildi. Ertesi gün Mexico City'deki lüks Radisson Paraiso Oteli'ndeki odasında bulundu. Nancy, elleri arkadan bağlı bir şekilde duş çubuğuna asılı halde bulundu. Yaralanmış ve dövülmüştü ve evlilik yüzüğü, saati ve bir şişe parfümü kayıptı. Kasasındaki para ve değerli eşyalara dokunulmamıştı. Meksikalı yetkililer aslında Nancy Marshall'ın ölümünü başlangıçta intihar olarak kayda geçtiler. Kim Marshall bu duruma çok öfkeliydi. Bir dedektif tuttu ve yetkililer, olayı soruşturma olarak değiştirdi. Kim davadaki gelişmelerden son derece hayal kırıklığına uğradı. Kim, Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine cinayet soruşturmasını ilerletmemesi tavsiyesinde bulunduğunu söylüyor. Nanci'nin cesedine otopsi yapılırsa gömülmeyeceğini söylediler. Karısının ölümünün bir cinayet olduğuna ikna olmasına rağmen Kim baskı yapmadı çünkü belirttiği gibi cesedinin Meksika morgunda çürümesine izin vermeyi reddetti. Nanci'nin naaşı ailesine teslim edildi ve Teksas'ta toprağa verildi. Nili'nin ortadan kaybolmasından 15 yıl sonra yaşanan davada olası bir gelişme daha vardı. Bir adam ve hamile bir kadın New Orleans hastanesine girdi. 19 yaşındaki kadın doğum yapmak üzereydi ancak çift, hastane personeli tarafından sorgulandıktan sonra aniden oradan ayrıldı. Kendisine Helena adını veren genç, annesinin adının Nilen olabileceğini düşündüğünü ancak çocukluğuna dair çok az şey hatırladığını söyledi. Ayrıca başka bir ülkede büyüdüğünü ancak aksanından eser kalmadığını söyledi. Hemşirelerden biri yakın zamanda Nili'nin çözülmemiş gizemler bölümünü izlemiş ve yetkililerin çağrıldığı kişinin kendisi olup olmadığını merak etmişti. Çiftin izi sürüldü ve Oklahoma City'de ikamet ettikleri tespit edildi ve sorguya çekildiler. Kadın DNA örneği vermeyi kabul etti. Nili'nin biyolojik babasını bulup ondan örnek almayı başardılar. Bu hikayeden başka bir yerde bahsedilmiyor. Bu yüzden DNA'nın Nilen ile eşleşmediğini varsayıyorum. 2017 yılında yapılan bir röportajda Jefferson County Şerifi Craig Doughty, kolluk kuvvetlerinin davayla ilgili hala önemli bir ipucuna sahip olmadığını belirtti. Yıl 2023 ama Nilen Marshall'dan halen bir haber yok. Benim düşüncem, bu aileyle birilerinin bir sorunu var, gelen telefon ve mektuplar kesinlikle aileye yapılmış kötü bir şaka, daha önceki vakalarda olduğu gibi. Annenin de öldürülmesi benim düşüncemi destekler nitelikte. Evet arkadaşlar, üzücü bir davanın daha sonuna geldik. Sizlerin bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda görmek isterim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.